tabii ama çok uzun vadeli hedefler işe yarayan... Insta keşfetinde ne var? Gösterelim mi? İşe yaramıyor. Hangi ilaçları kullanıyorsun ve dozajları ne kadar? Yarayamıyor. Konseyden atılma videosu ne zaman? Ahlaksız. Abi bizi yengeyle ne zaman tanıştıracaksın? Kırmızı ojemi beyaz mı ayakta? Bugün yıllar sonra soru cevap yapacağız. En son soru cevap ne zaman yapmışım YouTube'da merak ettim. Bakıyorum hemen. Gokalaf kanalına girelim. Nereden baksam bir sene olmuş herhalde. O yüzden bir sene sonraki ilk soru cevap olacak. Instagram'da şöyle bir post oluşturduk. 8000 tane soru sordunuz. Aralarından seçeceğiz. Konseye alım olacak mı yazmış. Konseye alımlar kış ayı ile birlikte başlar. Tabii şartlar ne olur? Biliyorsunuz ben de şu an ipin ucundayım. O yüzden çabalıyorum tekrardan konseyin bir üyesi olmak için. Ahlaksız. Efendim bir anlık gafletine geldi. Bana yemek olacağı söylenmedi. Merhamet edin. Ama kurallar çok sert, şartlar çok sert. Elimizden geleni yapacağız. Psyllium husk ne işe yarıyor? Psyllium husk arkadaşlar bizim yeni çıkardığımız bir ürün. Lif kaynağı olarak kullanabilirsiniz sindirim için. Prebiyotik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam 5'er almanız yeterli olacaktır. Tabii burada verdiğiniz tepkiyi ölçmek çok önemli. Fazla alırsanız bu sefer sindirimi komple karın ağrısı yapabilir. Sindirimde sorun yaratabilir. Özellikle gün içinde çok lif almıyorsanız lif kaynağı olarak ekstradan tüketebilirsiniz. Tabii burada şu çok önemli. Prebiyotik alırken, probiyotik değil, prebiyotik yani lifli besinlerden alırken lif kaynağının çeşitliliği çok önemli. Yani sadece tek bir kaynaktan almaktan ziyade o yüzden birçok farklı sebzeyi sürekli haftanın içinde dönmek, sürekli farklı sebzeler tüketmek bağırsak sağlığı için en önemlisi. Çünkü orada da bazıları fermente olabiliyor, bazıları fermente olamıyor vesaire vesaire. Ama genelde Psyllium husk güzel bir ek lif kaynağı olur sizin için. Seni böyle derinden etkileyen en çok ne oldu? Aylık mutfak giderin ne kadar? Aylık mutfak giderim harbiden hiç hesaplamadım. Ama dönem dönem çok değişiyor. Mesela şu sıralar daha fazla kırmızı et tüketiyorum. Kırmızı et çok pahalı ülkemizde biliyorsunuz. Yani yağsız bir kırmızı etin kilosu 600-700 lira minimum 700 lira. Günde 1 kilo et yediğini varsayarsak ayda sırf 21.000 TL ediyor değil mi? Sırf ete gidiyor. Pirinç hadi çok pahalı bir karbonhidrat kaynağı değil ama gene ona da gidiyor. Ama şu bir gerçek. Tabii eskisi kadar kolay değil beslenme işi. Ama her zaman bir yolu bulunuyor arkadaşlar yeteri kadar protein almanın. Yani paran yoksa protein tozu almayacaksın. Çünkü protein tozundan zaten servis başına aldığın protein miktarını tavuktan alsan daha ucuza gelecek. Ama gerçekten hani böyle benim kilomda birisinin protein ihtiyacını karşılaması, yeteri kadar besin alması, lükse kaçmadan bile olsa gene pahalı. Lüksten kastım ne işte? Blueberry'dir, carttır, curttur falan filan topuna girmeden yani. Kimse sormamıştır ben sorayım nasılsın kankacığım? Emreciğim çok iyiyim. Teşekkür ederim. Özellikle son bir haftadır çok daha iyiyim. Şu anda realist bir hedefim var mı ya da önemli planlarım var mı hayatla ilgili? Güzel. Açıkçası yani şöyle çok spesifik hedefler koymayı çok sevmiyorum. Çünkü hedef işine çok fazla inanan biri değilim. Hedefler bence kesinlikle olmalı tabii ama çok uzun vadeli hedefler işe yaramıyor. Disleksi mi var bende amına koyayım? Yaramıyor biliyor. Ben daha çok sistemlere inanan birisiyim. Sistemden kastım da düzenli olarak, yani sürekli olarak belli başlı aksiyonlar aldığınız zaman zaten olay bir yere evriliyor. Çünkü hedef koymak işin en basit kısmı yani. Herkesin hedefi var. Yoldan geçen birisine de sorsan, anlatsan işte böyle böyle şunları yapmak ister misin? Yani o da der, bu da benim hedefim, o da der. Herkesin hedefi aslında var ve hemen hemen aynı ama önemli olan sistem. Düzenli olarak günlük yaptığınız aksiyonlar sizi bir yere götürüyor. Şey mantığına da karşıyım işte 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun falan filan. Bu tarz soruları çok sevmem. Çünkü hani 5 sene sonra bana 5 sene önce deseler 5 sene sonra kendimi burada görüyor muyum diye büyük ihtimalle daha alt bir yer söylerdim. Daha alt bir konum söylerdim. Ama işte sürekli hedeflerin değişmesi ve olayların birazcık daha çok eksponansiyel büyümesinden kaynaklı o 5 senelik hedef mevzusu falan filan çok şey değil. Benim kafamdaki ne diye soruyorsan da açıkçası gene ne yapıyorsam 1 sene önce 2 sene önce gene aynı şeyleri düzenli olarak sevdiğim bu işi sürekliliğini koruyarak mantık çerçevesinde aksiyonlar alarak yapmak. Tabii ki de ekstradan yapmak istediğim şeyler oluyor ki bunları da yapıyorum. Ama böyle çok absürt
şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir şeyim yok. Ama elbet süreçte çok güzel noktalara evriliyor yani. MK677 ciddi cevap, lütfen tüm gerçekliğiyle. Arkadaşlar MK677 bence sarımlar arasında şu an benim gördüğüm, deneyimlediğim en çok kullanılabiliri olarak düşünüyorum. Ama tabii birçok yan etkisi var onun da. Özellikle insülin hassasiyetini çok kötü etkiliyor. Su topuna dönersiniz. Tansiyon sorunu yaşayabilirsiniz. MK677 çok kritik bir dönemde kullanılmalı ve ben bunu açıkçası böyle çok başlangıç seviyesi insanlara önermiyorum. Daha çok mesela bizim seviyemizde artık böyle off sezonun dibine doğru iştah sorunu yaşayan insanlar için önerdiğim bir sarm. Ama onun dışında sarmları genel anlamda çok önermiyorum. Çok da sevmiyorum. Çünkü yan etkisini bilmiyorsunuz. Baktığınız zaman anabolik steroidler 100 yıldır, 150 yıldır, 50 demeyelim 100 yıldır var neredeyse. Özellikle testosteron olsun, deka türevi ilaçlar olsun, rimabolon olsun. İnsan üstünde tonla kez kullanılmış, denenmiş, araştırması var. Yan etkisini biliyorsun. En azından oluşabilecek yan etkileri biliyorsun. Haliyle böyle daha çok bildiğimiz bir top varken gidip de daha yan etkisi hiç belirlenmemiş son 10 yıldır, 15 yıldır olan bir şey kullanmak mantıksız. Keza efektifliği de soru işareti. Yani ne kadar efektif olduğuna dair de herhangi bir açıkçası tutulabilir bir taraf yok ki. Türkiye'de aldığınız, bakın bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bildiğim için söylüyorum. Türkiye'de aldığınız sarımların hiçbirisi orijinal değil arkadaşlar. İçine hepsine ya danabol koyuyorlar ya oksandrolon koyuyorlar ki efektifleri mimiklesin diye. Hatta şunu bile gördüm. MK677'nin girelin üstünden, girelin uyardığı için açlık yaratmasını mimiklemesi için insülin türevi şeyler koyuyorlar. O yüzden kesinlikle alacaksanız da Türkiye'den bu topa girmeyin. Bu kış kilo hedefi. Şu an bir kilo hedefim yok açıkçası. Olduğum noktada geçen sene şu an 150 kilo falanım. Geçen seneki 150 ile şu anki 150 arasında dağlar kadar fark var. Açıkçası çok bunun üstüne çıkmayı düşünmüyorum şu an. 155'in üstüne diyeyim, aslında çıkmayı düşünmüyorum. Burada birazcık böyle kardiyovasküler kapasitemi arttırıp daha sağlıklı konuma gelmeyi düşünüyorum aslında. Ondan sonra bakarız. Yani birazcık daha bu noktada kalıp yağ oranımı daha düşürmek diyebilirim. Hangi ilaçları kullanıyorsun ve dozajları ne kadar? Ne kullanıyorum? Şu an testosteron ve rimabolon kullanıyorum sadece. Ve bu hafta son haftamız. Bundan sonra kruz dönemine geçeceğim. Dozları söylemek istemiyorum çünkü çok fazla örnek alınabilir gibime geliyor. O yüzden dozlar konusunda çok açıkçası açık olmak istemiyorum ama biliyorsunuz ben bu konuda her zaman dürüstüm size. Hatta Türkiye'de açık açık bu net olarak ne kullandığını, ne kadar kullandığını ilk söyleyen insanlardan biriyimdir. Hatta ilki bile olabilirim. Tahmin ettiğim kadarıyla ilkiyimdir. Kaç yaşından beri yapıyorsun? 15, 14, 15 yaşından beri yapıyorum. Abi günlük ne kadar meyve tüketiyorsun? Tükettiği miktar karaciğerde yağlanma yapıyor mu? Bunları konuştuk zaten. Geriye dönsen tekrardan sen olabilir miydin? Vücut yaparken kilo alma korkumuzu nasıl yenebiliriz? Kilo alman gerekiyor zaten. Hayatındaki seçimlerinden mutlu musun? Hepsinden değil ama çoğundan mutluyum abi. Bu ilaçların bir sonu yok mu? Böyle gidersen sorun yaratacak birkaç seneye. Şimdi bir kesim var, toksik bir kesim. Bir de bir kesim var, gerçekten benim kemik dediğim, bizi düşündüğü için bu tarz yorumlar yapan. Yani bize zaten işte Kaplancan'dır, bizim gibi adamlara sürekli böyle yorumlar geliyor. Şimdi toksik kesimi bir kenarda tutuyorum. O zaten hani biz ne yaparsak yapalım eleştirecek kesim ya. Onlar 5 senedir orada zaten. Onlar hakkında bir şey söylemeyeceğim ama diğer kesim için söylüyorum. Endişelerinizi falan anlıyorum ama bu konuda şöyle diyeyim size. Zaten bizim bu imkanları yaratmamızın sebebi bu işi olabildiğince sağlıklı yapabilmek için bu imkanları yaratıyoruz. O yüzden emin olun yani çalışabileceğimiz en iyi kişilerle çalışabiliyoruz. Akıl danışabileceğimiz en iyi isimlere ulaşabiliyoruz. Yani sağlıklı yapacak birisi varsa biziz. Onu söylemek istiyorum. Saç dökülmesini engellemek için DHT bloker alırsak kaslara negatif zararı olur mu? Evet, bununla ilgili bir ton anekdot da var. Arkadaşlar YouTube'da bulabilirsiniz. Bunun dozlaması önemli olduğunu düşünüyorum ama hemen yan etki almayan görmedim. Açıkçası DHT blokerlardan dolayı da bayağı kas kaybı yaşayanlar da var diye biliyorum. O yüzden ben DHT'yi bloklamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii kişiden kişiye göre değişir burada ama böyle bizim seviyemizdeki birisi için mantıklı bulmuyorum açıkçası. Sonra rimabolon kullanmak ilk kür için mantıklı mı? Ben ilk kürde açıkçası only test'den ziyade test, çok minimal bir doz test ve yanına da birazcık DHT konulması taraftayım. Yani bu Stone'un yerine başka bir ester daha güzel olur. Tabii burada neye ulaşabildiğin çok önemli. Buradaki DHT neden var? Çünkü kişinin aslında orada birazcık da östrojenini regüle etmek için, çünkü ilk kür işte atıyorum ezbere 500 testo dediğiniz zaman bir kişinin östrojeni çok yükselebilir. O yüzden aldığı yan etki sayısı artabilir vesaire vesaire. O yüzden E2'yi kontrol etmek tabii bu kür içindeki kan testleriyle beraber kürün de şekli değişir. Spordan sonra anne yemekleri yemenin kasa bir etkisi var mı acaba Allah hocam? Ben yıllarca böyle yaptım. Bu tarz şeyleri çok düşünmeyin. Her şey süreç içinde zaten yerli yerine oturur. O yüzden mükemmel yapacağım diye bir şeyleri iyi yapmaktan da geri kalmayın. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Growth mindset'i nasıl oluşturdun? Çok güzel bir soru abi.
Growth mindset'i nasıl oluşturdun? Growth mindset'i oluşturmak için şunun farkına varman gerekir. Bu zamana kadar senin örnek aldığın ya da idolize ettiğin kişilerin hepsinin senden herhangi bir artı yanı yok. Senden herhangi bir ekstra bir avantajı yok. Onlar da insan, sen de insansın. Buradaki tek mevzu pratiğe harcadığın zaman çok önemli. Yani gerçekten istersen çoğu şeyi başarırsın ama gerekli olan mesai harcaman lazım. Tabii burada da şöyle bir durum var. Şunun da farkına varman lazım. Herkesin kitabı farklı abi. Kimisi 5 saat çalışarak belki o dersi geçiyorsa sen 10 saat çalışıp geçeceksin. Ama bu 10 saat çalışıyor olman senin bir eksikliğin değil. Dediğim gibi herkesin kitabı farklı. Senin önemli olan yeteri kadar kendine göre mesai koyup pratik yapman. Yani emin ol baktığın, gördüğün, idolize ettiğin insanların hepsinin senden daha fazla o alan üstünde çalışmış olmaları. O yüzden istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama önemli olan yeteri kadar mesai harcamak abi kesinlikle. Kendinle değiştirmek istediğin özelliklerin neler? Abi sence bu piyasada kimden koçluk alınır ama kendini bizim yerimize koy ve öyle söyle. Açıkçası şimdi şöyle, öncelikle çoğunuzun bir koça ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Başlangıçın dibindeyseniz çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de gene kimi vardır abi ben mesai harcamak istemiyorum. Çok basic o temellere bile zaman harcamak istemiyorum dersen koçluk alabilirsin. Ama bence bir koçluktaki en önemli şey bana göre atlet ve koçun ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de kendimde dışarıdan çok fazla koçluk hizmeti almış birisi olarak bilgi tamam çok önemli ya da işte tırnak içinde uygulanan sistem ama burada önemli olan kişinin, koçun ve atletin ilişkisi çok önemli abi. Çünkü senin yani çok farklı şeyler yok. İki koç arasındaki gerçekten uygulanan şeyler çok absürt farklılıklar değil. Yani ona geçtiğin zaman mutasyona uğrayıp ona geçtiğin zaman aynı kalmayacaksın. Önemli olan burada koçla olan iletişimin, isteklerin, senin hayatın çevresinde sana bir rutin sağlayabiliyor mu? Seninle iletişimi kuvvetli mi? Senin sorunlarına ya da senin atıyorum eksikliklerine. Bundan kastım ne? Herkes gidip de günde 6 öğün yemek zorunda değil. Ya da 6 öğün yiyebilecek vakti veya vesaire durumu olmayabilir. Bir şey olmayabilir yani. Önemli olan burada sana göre bu işi eğer regüle edip ayarlayabiliyorsa ve iletişimi kuvvetliyse senle bence önemli olan bu. Ben buna önem veriyorum. Kendimle keza öğrencilerime karşı olabildiğince hani empati kurup iletişimimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Senden koçluk alan biri neler bekliyor, süreç nasıl işliyor yani abi senden neden alınmalı? Açıkçası ben çok nadir açıyorum biliyorsunuz koçluk kontenjanı. Çünkü belli bir kişi sayısı var kontenjan. Onun üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Niye çıkmamaya çalışıyorum? Onun üstüne çıktığın zaman bir işe ayırdığım mesainin artması gerekiyor. Onu istemiyorum. Bir ikincisi de kişilere verdiğim zamanın azalmasını istemiyorum. Kalitesi düşsün istemiyorum. Koçluk sistemi nasıl ilerletiyorum? WhatsApp üstünden ve aynı zamanda Google Sheets, Google Excel formları üstünden kişinin haftalık, günlük olarak öncelikle kilosu, günde içtiği su, kaloriler, besin, supplement bunların hepsinin günlük olarak takibi yapılıyor. Onun dışında da hafta sonları biofeedback dediğimiz yani kişinin o haftayı nasıl geçirmiş, ekstra bir şey yemiş mi, ağrı yaşamış mı, sindirim sorunu yaşamış mı? Batıyorum soruları hatırlayayım mesela. Antrenman performansı artmış mı, pump'ı nasıldı, herhangi bir stres unsuru oluştu mu gibi biofeedback sorularını cevaplandırdığı, aynı zamanda form fotoğraflarını attı. Benim de keza bunlar çevresinde revize ettiğim bir süreç gerçekleşiyor. Yani her hafta bir revize durumu var. Atıyorum adam, hocam ben bu hafta bunu denedim, bunu sevmedim, bunu değiştirebilir miyiz dediği zaman her hafta pazar günü ve pazartesi günleri bunların hepsi değişiyor. Yani haftalık revize oluyor. Ne kadar süredir ilaçlısın? Çok güzel soru abi. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi niye kimse bilmiyor? Çünkü kitlenin belli bir kısmı son 1-2 senedir geldiğinden beri arkadaşlar çok fazla bu konuda bilgisi olmayabilir. Ben YouTube'a başladığım senenin 2021'di sanırsam. Eylül-Ekim ayında ilaç kullanmaya başladım. Yani yaklaşık 3,5 sene falan oldu. 3,5 sene falan oldu diyebiliriz. Açıkçası çok bir geçmişim yok. Çünkü bundan önce de öyle bir hedefim yoktu. Keza karşıydım. Bayağı karşıydım. Yani zaten o dönemler mühendislik yapıyordum. Çok şeyimde değildi yani. Bu tarz toplar. Art of Mass 5 ne zaman başlıyor? Dinlenmeden hemen sonra. Üniversiteye hazırlıkla Mass Gainer, kırmızı ojemi, beyaz mı ayakta? Beyaz kanka. Abi bizi yengeyle ne zaman tanıştıracaksın? Kendisi ne zaman isterse arkadaşlar. Benim öyle bir zorlamam olmaz tabii ki de. Ama çekiniyor. Abi lif tüketimini nelerden sağlıyorsun? Benim için dediğim gibi değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Genelde havuç mavuç. Abi en son ne zaman ağladın? Ananı s**eyim be. Geldik abi. Kol yapacağız. Yıllar sonra. Bakalım bugün bu arada kolumuzu ölçeceğiz abi. Bakalım gerçekten ciddi manada ben bir senede bu kolu büyütmüş müyüm, büyütmemiş miyim bunu göreceğiz. Bugün pump çok iyi olmayabilir. E2 biraz düşük çıktı. Bozar mı? Bozmaz mı be Gökhan'ım be?
Hey. Evet, genç bir yetenekle sizi tanıştırmak istiyorum. Alper Kuzel, kendisi 17 yaşında. Yeni 17 oldu. Şu hale bak a**ına koyayım. Instagram'da seni ne diye bulabilirler? Alper KZLL. 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 Çok akılda kalıcı değil. Kendisi bu spora gönül vermiş bir kardeşimiz. İnşallah seni podyumda görecek miyiz Alper? Göreceğiz abi. Güzel gelişiyor. Kaç kilo aldın? Biz son bir sene içinde. Son bir senede Bayağı bir değiştin. 15-20 kilo var. Sakalların çıkmıyordu, sakalların çıktı. Hayırdır amına. Daha da inşallah uzarlar. Oh. Ağır geldi ya. Oh. Kol gününü özlememişim ya hiç. Çok şey değil. Diğer günler gibi değil yani. Kol günü çok chill bir gün. Ama yerinde bir müdahale olacak benim için. Büyük duruyor mu kolların? Dışarıda görsen büyük bir kol der misin buna? Konfor alanımızdayız hem. Burada soruları daha rahat okuruz. Dur de bana Gökhan. Cruise yapmadan direkt ilaç kesimi hakkında negatif, pozitif düşüncelerin nedir? Açıkçası önermiyorum. Eğer bir daha kullanacaksan ve bunu sürekli bizim gibi yapıyorsan, yani daha ciddiyse senin için kesinlikle PCT yapılması taraftarı değilim. Cruise kesinlikle yapılması taraftarıyım. Yani de uzun süre gereğin, yani alışılagelmişten fazla yapılması taraftarıyım. Yani öyle 4 hafta dinleneyim, 5 hafta dinleneyim değil de gerçekten kan değerlerini takip edip hepsini referansa gelip, hepsini referansa yakın ya da işte kendi referansınız diyeyim daha doğrusu. O değerlere getirip sonrasında başlanması taraftarıyım ama PCT kesinlikle yapılması taraftar değilim. Yani PCT yapacaksan bir yıl boyunca o kadar çabalayıp, kür yapıp, emek verip, reis kolay gelsin. Sonrasında PCT yapmak mantıksız. Sonra yani bize şu çok saçma bir şey. Adam atıyorum 26 hafta kür yapıyor, 30 hafta kür yapıyor. Ondan sonra PCT yapıyor. 6 hafta sonra tekrardan küre başlıyor. Sen gerçekten bu 6 hafta için mi yaptın yani bunu? Niye kapatıp sürekli açıyorsun? Onun yerine direkt cruise yapıp daha mantıklı geliştirilebilir diye süreç tahmin ediyorum. Natural bodycilerin en büyük hatası ne? Antrenman sıklığının düşük olması olduğunu düşünüyorum. Bir de güçlenmemek. 5 aydır bulktayım. Güzel verim aldım. Ağırlıklarım arttı ama artık yemek yiyemiyorum. Yemek yerken çok zorlanıyorum, çözüm. Şimdi elbet zorlanacağım bir dönem gelecek zaten yemek yerken. Şimdi buradaki kıstas şu olmalı. Yeteri kadar yağlı mısın? Bence off sezon için asıl kriter iştahtan ziyade, tabii ki iştah da önemli bir nokta. İnsülin hassasiyeti iştah. Ama eğer sen yağsızsan, yani hala çok yağlı değilsen, hala gidebilecek, pushlayabilecek yerin varsa erkenden kesme taraftarı değilim. Ama tabii burada iştah çok büyük sorunsa, insülin hassasiyeti çok sıkıntıdaysa ufak bir kat dönemi, mini kat dediğimiz 8-12 hafta arası bir şey seni tekrardan kendine getirecektir. Ama hani böyle ufacık hemen iştahım kesildi, hemen tekrardan geriye döneyim tarzı bir mantık yanlış. Burada pushlayabildiğin kadar pushlaman lazım. Tabii bu iştah kesintisi ilk off sezonun, yani bulk döneminin ilk 8 haftası oluyorsa burada büyük bir problem var. Ama 24 haftanın son 4 haftası, 5-6 haftasıysa bu çok normal. Orada da işte senin zoraki yediğin dönem gelecek. Onu kabullenmek lazım. İşte çok hızlı yağlanmazsan, insülin hassasiyetini korursan, aktifliğini azaltmazsan, yani gün içinde dediğim gibi belli bir adım hedefi ve haftalık belli total bir kardiyo miktarını korursan, çok da yağlanmazsan, yavaş yavaş surplus yaparsan zaten iştahını koruyarak çok iyi bir kilo alırsın. Ama o zorlanacağın dönem kişiden kişiye göre diye geliyor. Orada da birazcık makatı sıkıp devam etmek lazım. Siktir lan! Siktir lan! Yaş 17 be! Amına koyayım. Ben 17 yaşında Metin 2 oynuyordum amına.
Düşük E2'ye rağmen güzel pump. Kafam kaşınıyor ya. Duşu haftada 2'ye çıkarmam gerekiyor bence. Duşu haftada 2'ye çıkarmam gerekiyor diyorum. Ha. Bir tane yetmiyor moruk. Hiç ilkokulda okul kıyafetlerine uyuyor muydun? Sabah laks diye uyanıp bir anda hazırsın. Bambaşka bir olay var ya. Değil mi? Laks bir uyanıyorsun, üniforma amına hazır laks. Elim, kankam görüşürüz. Çok kısa geliyor ya. Dur da abi. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Şimdi dur de. Insta keşfetinde ne var? Gösterelim mi? Gösterelim mi? Ah. Saçma sapan şeyler amına. Yersin. Yersen. Twerk atan kızlar olmuyordu kesinlikle. Tamam. Bir daha dur de. Dur. Önce bir dur. Sonra şimdi dur de. Dur oğlum bir dakika biraz izi kaydırayım amına koyayım. Dur da. Desene lan. Şu ana kadar ilaçlardan herhangi bir yan etki aldın mı? Açıkçası yok. Ya şöyle spesifik çok büyük aldığım bir yan etki olmadı. O da benim aslında birazcık genetik avantajım. Yani benim kolesterolüm biraz hızlı etkileniyor. Ama o da son bir senedir hiç söz konusu olmadı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama bu tabii sizin yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Kimileri çok kötü şeyler yaşıyor yani. Kesinlikle medik tavsiye değildir, klinik bir tavsiye değildir. Günün birinde kendi spor salonu açmayı düşünüyor musun? Bu kurda zor amına koyayım. Bu kur oranında. Growth ve insülin kombini. İkisini de ayrı ayrı kullanmaya göre 2+2=5 etkisi denir mi? İkisini de ayrı ayrı kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisini beraber kullanma gibi bir zorunluluğunuz yok. Evet bazı noktalarda özellikle IGF atıyorum Growth'un kan şekerini birazcık yükseltebiliyor olması. Bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Açıkçası ben 10 üniteye kadar kullandığım dönemler oldu. Açık konuşayım sizle. Ve herhangi bir kan şekerinde hiçbir dalgalanma, hiçbir şey yaşamadım. Burada da tabii dozlaması önemli. Gün içinde ne zaman alıyorsunuz? Sinerjik etkileri oluyor tabii ki de birbirinin. Özellikle anabolik steroidler, insülin ve growth'un beraber sinerjik etkileri olabiliyor. Ama hepsini ayrı ayrı tek başına kullanabilirsiniz. Beraber kullanmalısınız gibi bir zorunluluğunuz yok. Ya da beraber kullandığınızda absürt bir etkisi de olmuyor. Dediğim gibi çok ufak noktalarda sinerjik mekanizmalar var. Ama ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Psikolojik olarak herhangi bir bozukluk hissediyor musun? Sizce? Bulk'ta kaç kalori alıyorsun? Peak Bulk'ta 7000 kaloriye yakın alıyorum arkadaşlar. 7000 kalori falan. Şu an değil tabii. Programdaki hareketleri neye göre değiştiriyorsun? 6-7 ayda bir duruma göre. Bazen hiç değiştirmiyorum. İlerlemem durduysa, platoya girdiysem, ağırlıklarım artmıyorsa belki bazen değişiklikler yapıyorum ama değiştirmek zorunda değilsiniz. Hatta değiştirilmemesi taraftarıyım. Özellikle kısa sürelerde asla hareket değiştirmeyin. Benim saçlarım dökülüyor ilaca girsem. Evet, demek ki birazcık genetiğinde böyle bir şey varsa ilaçlar bunu kesinlikle hızlandıracaktır. Burada tercihini birazcık daha böyle DHT'den uzak ilaçlara yönelebilirsin. Ama o zaman da efektifliği tartışılır. Açıkçası böyle bir durum varsa evet o saç dökülecek yani. Uy. Gündelik hayatta neyi yaparken çok zorlanıyorsun? Çorabımı giyerken amına. En hızlı şişiren protein tozu. Kontrolleri hangi hastanede yapıyorsun? Abi çoğu kişi hormon alındığı için ilgilenmiyor. Evet burada birazcık doktorun inisiyatifi önemli. Seni anlayan birisi sana ciddi manada işini yapan demeyeyim de nasıl diyeyim şimdi çok şeyde yapmak istemiyorum ama neyse bunu yorumsuz bırakıyorum arkadaşlar ya gerçekten. Çünkü ben de bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşadım zamanında. Konseyden atılma videosu ne zaman? Ahlaksız. Tek workset çalışmak etkili mi? O worksetten sonra back off atılmalı mı? Tek workset çalışarak da çok uzun bir süre antrenman yaptım. Burada önemli olan haftalık volüm. Ne kadar sıklıkla idman yapıyorsun? Sen eğer her 2 uykuda bir çalışıyorsan birer working set atabilirsin. Ama 4 uykuda bir çalışıyorsan tabii ki de birer working set atmak mantıksız olacak. Burada bunu ayarlaması çok önemli. Bunlar çok basit şeyler aslında dediğim gibi yani. Yap abi, bir split belirle kendine. De ki ben push pull legs off upper lower yapacağım. Güzel bir dağıtım yap. Bak haftadan haftaya ağırlıkların artıyor mu? Performansın artıyor mu? Artmıyor mu? Birazcık volüm kıs. İyileşemiyor musun? Birazcık volüm kıs. Kıstın hala mı iyileşemiyorsun? Bir off day daha ekle. Gibi.
Ay. Abi büyüdüğün zaman dalgada büyüyor mu? İlk spor yapmak için kim aklını aldı abi? Furkan diye bir arkadaşım vardı. En yakın arkadaşım lisedeyken. Hala görüşüyoruz. Ben daha işte 9. sınıf, daha ilk ayları. Bende geç ergenlik vardı o dönem. Bayağı yani 1.63 falandım, kısacık bir şeydim. O dönemde o bayağıdır bir spor yapıyordu böyle. Yani 15 yaşında karın kası falan vardı. Kolları falan böyle absürttü. Ben bunu gördüm, dedim bu ne amına koyayım. Böyle olunmalı falan. Ondan sonra o sıra evde antrenman falan yapıyordu. Ben bunun evine gittim. Lavuk 600 gram tavuğu alıyor tekte, tavada suyla pişiriyor, yiyor falan. Ruh hastası gibi. Ondan sonra evde antrenman yapıyor. Ben telefonla o zaman General Mobile'ım vardı bir tane sanırsam. Onunla böyle ne yapıyorsa videoyu çekiyordum. Evde gidip aynılarını yapıyordum. Öyle başlamıştı. O başlattı beni. Sonra kendisi bıraktı ama bir sene bile sürmedi bırakması. Uf. 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 Oh. Biraz ağırlığı yanlış seçmişiz. Oha. Büyümüş mü? En büyük yerinden ölçün değil mi? Burası işte. Has siktir lan. Oha 58. 57. Oğlum büyümüş lan. Bir daha üstüne. Oğlum şaka mı bu ama? Max. Minimum 57 abi. Oğlum şaka mı lan bu? Bak şimdi 56 çıktı. Gökhan. Tamam ya. Ama burası piknik değil ki şurası. Bak 57. İyice düşüyor şu an. Her ölçtüğünde düşüyor ama. 55. Abi burası değil mi tam merkez? Tamam. En büyük yerinde. Tamam burası işte. Tamam. Kaçta? Tamam 55. Hayır ya. 55,5. 56 ya. 55 değil. 55,5 56. 56 abi. Oğlum şimdi 55 değil ki, anladın mı? Mütevazi takılalım Gökhan. Her ölçüde birer santim azaldı konum amına. Oh. Evet. Post workout öğününü yiyoruz abi. Gene Estlab'e geldik. Hayatımız burada geçiyor zaten. Patates, pirinç, kıyma. Enes Azaklı bizlerle. Sude Azaklı bizlerle. Bu arada ben de Sude Azaklı diye kayıtlısın bende. Soyadını bilmiyorum ki. Kimse bilmiyor seni. Ben de Sude Azaklı diye kayıtlı. Sorulardan devam mı? Kaç tane? Bayağı cevapladık ama ya. Yıllar sonra. Yıllık soru cevap abi. Takviyelerin hangileri gündüz, hangileri gece kullanımı? Güzel soru abi. Özellikle C vitamini, omega 3 gibi şeyler antrenmandan ne kadar uzak alırsanız o kadar iyi. Çünkü inflamasyonu azaltacak şeyler antrenman çevresinde çok istemiyoruz.
Bu zaten antrenmandan aldığımız verimi azaltır. Zaten antrenmanda oradaki inflamasyon bizim ihtiyacımız olan bir şey. O yüzden işte C vitaminidir, antioksidan türevi şeyleri çok fazla antrenmana yakın almayın. Onun dışında çok bir önemi yok. Gün içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz. Magnezyum, carçurt onları alabilirsiniz. Herhangi bir problem teşkil etmez ama C vitamini, omega 3, işte koenzim Q10, kurkumin falan şeyleri, o tarz şeyleri uzak alın. Boyun kısa olsun ister miydin ya da daha uzun? 1.85 net olmak isterdim ya. 10 santim kısa olsam harbiden hoşuma giderdi. Belki de ama kısa olsam, uzun olsam diyecektim, bilemezsin. Natürel çalışma sistemi nasıl olmalı diye bir soru gelmiş. Güzel. Herhangi bir fark içermemeli bence. Kesinlikle gene biz ne yapıyorsak aynı şekilde yapması gerekiyor. Yani ilaçların o sandığınız gibi iyileşme kapasitesini absürt arttırdığı gibi bir durum yok. Tam tersi aslında. Tam tersi denemez. Ama biz baktığın zaman mesela benim seviyemde birisi çok güçlü olduğu için kullandığımız ağırlıklar daha fazla oluyor. O yüzden sinir sisteminin iyileşmesi birazcık daha fazla zaman alıyor. Ben mesela ilk başladığım zaman 5x5 yapıyordum. Haftada 3 gün squat yapıyordum. Her idman neredeyse ağırlığım artıyordu ama hani baktığı zaman şu an böyle bir şey imkanı yok. Tatlandırıcının tüketilmesinde sorun var mı yoksa günlük ne kadar tüketilmeli? Şimdi tatlandırıcılar konusunda herhangi bir sorun yaşamazsınız ama ben çok fazla tüketilmesi taraftarı değilim. Çünkü bağırsak floryasına olan etkilerinden dolayı. Yani sindirime iyi gelmediği kesin bir şey. Tabii bazıları bundan daha az etkileniyor. Ama hani belli bir miktarda bence gün içinde kullanılabilir. Herhangi bir sorun yok ama günde 6 öğün yapıyorsan 5 tanesi de böyle rice cream, carçurtsa o zaman sıkıntı. Olabildiğince bence böyle özellikle kaliteli tatlandırıcılar kullanırsa daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Ben de mesela çok sorun yaratan şeyler ya. Ben özellikle günde 3 öğün tatlandırıcılı böyle protein tozlu bir şey yersem bayağı sorun yaşıyorum. Yeter ya. Çok fazla cevapladık zaten. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Peace out. Proteinosian'da %25'lik efsane Kasim indirimleri başladı. Alaf 10 kodunu kullanarak %10 değil, tam %25 kavanoz ballık indirimlerden yararlanabilirsiniz. Onu falan araştırdım, böyle bir şey varmış. Ahlaksız. Tempura sos diye genelde karidesi falan. Terbiyesiz. Allah küfür edemedim bana.